Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1-1,5 yaşa uygun tamamı sık iğnelerden oluşan güzel bir tulum çalışması yapacağız. Kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim, daha sonra birlikte yapımına geçelim. 2 adet tığ kullanacağım. Beden örgümü 3,5 numara tığımla, lastik örgülerimi de 2,5 numara tığımla öreceğim. İp olarak yine Alize Baby Best'in tüylenmeme özelliğine sahip bambu karışımlı bebek yünlerini kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup destek ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Tulumumuz iki parça halinde örülecek belli bir yere kadar. Daha sonra birleştirme işlemi yapacağız. Biz ilk olarak arka bedenimizin ve kol bedenlerimizin bulunduğu parçamızı öreceğiz. Daha sonra ön bedenimizi öreceğiz. 56 zincir çekerek başladım. Şimdi roba kurulumumu yapacağım. Sık iğnelerle ilerleyeceğiz arkadaşlar. 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Yandaki gözeneğin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine. Ortasındakine bir tane ayraç takıyorum. Ve sık iğnelerle devam ediyorum. 9 tane her bir gözeneğin içerisine bir kez batmak suretiyle 9 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Kol bedenime ait 9 tane sık iğnemi de yaptım. Şimdi bir yandaki gözeneğin içerisine yine 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı gözeneğin içine yapıyorum arkadaşlar. Bakın. 1 2 ve 3. Hemen ortasındakine, yani ikinciye bir tane ayraç takıyorum. Roba artışlarımızı bu ayracımızı taktığımız gözeneğin içerisinden yapacağız. Şimdi arka bedenim için 18 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Arka bedenime ait 18 sık iğnemi yaptım. Şimdi bir yandaki gözeneğin içerisine tekrar 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Ortasındakine bir tane ayraç takıyorum. Ve diğer kol bedenim için 9 tane sık iğne yapacağım yine. 1 2 3 4 5 6 7 8
ve 9. Bir yandaki gözeneğin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Ayracımı ortasındakine takıyorum. Şimdi sıra başında yaptığımız gibi 6 tane sıra sonunda da sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Arkadaşlar, bana attığınız görüntüde tulum yarım trabzanla yapılmış, fakat orijinali bu şekilde sık iğne. Biz orijinalini yapacağız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Sıra başı ve sıra sonu önemli arkadaşlar. Buraları dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında arada herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Ayraçlarımızın bulunduğu gözeneklerimizin içerisine hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde 3'er tane sık iğne yapacağız. Diğer gözeneklerin içerisine de her birine yine bir tane gelecek şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Bir tane zincirle dönmüştüm. Ayracımın bulunduğu yere kadar sadece 6 tane sık iğne yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Her sıramızda buna lütfen çok dikkat edelim. Şimdi zincirimi 1 sayıyorum. Bakın, buradaki gözeneği atlıyorum, ilk gözeneği. İkinciye ikinci sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. 3 4 5 ve 6. Ayracımı çıkarıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine. Ortasındakine yine ayracımı takıyorum. Ve diğer ayracımın bulunduğu yere kadar sık iğnelerle devam edeceğim. Arkadaşlar, bu şekilde arka kanadına yapıyoruz sık iğnelerimizi. Yani şu şekilde girmiyoruz. Buradaki arka kanadına yapıyoruz. Ayracımı çıkarıyorum. Hemen arka kanadının içerisine yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ortasındakine takıyorum. Ve sık iğnelerle devam ediyorum. Arkadaşlar, ayraç mutlaka kullanın. Artış yapacağınız yerleri karıştırmazsınız. Ayracımın bulunduğu yere kadar geldim. Şimdi yine ayracımın takılı olduğu gözeneğin arka kanadının içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Hemen ikinciye ayracımı taktım ve sık iğnelerle devam ediyorum. Her bir gözeneğin içerisine arka kanadından girerek bir tane sık iğne yapıyorum.
Ayracımı çıkarıyorum. 3 tane aynı gözeneğin içerisine sık iğne yapıyorum. Ortasındakine ayracımı takıyorum. Şimdi burada sıra sonunda da farklı işlem yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. 6.'yı yapmıyorum. Bu şekilde 2 tane ilmeğim tığımda. Sondakine de arkadaşlar arka kanadından değil de normal sık iğne yapar gibi iki tarafından girerek 3 ilmeğimi tek seferde çekiyorum. Bir tane zincirle dönüyorum. Ve sıra başında yaptığımız işlemi yapacağız şimdi. Sıra sonlarında az önce yaptığımız işlemi, sıra başlarında da ilk başta yaptığımız işlemi yapacağız. Bu sıramızla birlikte yapalım. Bir tane zincirle döndüm. Buradaki gözeneğe değil, bir yanındakine sık iğnemi yapıyorum. Zincirim de 2 oldu. 3 4 5 ve 6. Artışlarımızı hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde yapacağız arkadaşlar. 3 tane sık iğnemi yaptım. Ortasındaki gözeneğin içerisine ayracımı takıyorum. Ve sık iğnelerle devam ediyorum. Ayracımın bulunduğu yere kadar her bir gözeneğin içerisine arka kanadından girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Hızlı bir şekilde gideyim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Yine artışlarımı yapıyorum 3 tane. Ve devam ediyorum sık iğnelerle. Ayracımın bulunduğu gözeneğe yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Ortasındakine ayracımı takıyorum. Ve devam ediyorum. Son ayracımı da çıkarıyorum. Yine 3 tane artışımı yapıyorum. Ortasındakine ayracımı takıyorum. Sıra sonunda yine arkadaşlar her gözeneğe arka kanadından girerek bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım.
Altıncıya da yine arka kanadından giriyorum. Bu şekilde tığımı alıyorum. Sondakine de bu şekilde önden giriyorum. Onu da tığımı alıyorum ve üçünü tek seferde çekiyorum. Sıra sonunda da bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sıra başında yine az önce göstermiştim. Tekrar göstereyim. Bir zincirle dönüyorum. İlk değil, ikinci gözeneğin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 oldu. 3 4 5 ve 6. Arkadaşlar ruh artışlarımızda bu şekilde 2 sırada yaptığımız işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde ayraçlarımızın takılı olduğu gözeneklerin içerisine 3'er tane sık iğne yapacağız. Sıra başında ve sıra sonunda az önce yaptığımız işlemleri yapacağız. Eğer unutursanız videoyu tekrar başa alarak izleyebilirsiniz. Arka ortadan ölçtüğümüzde 11 cm uzunluğa gelene kadar artışlarımızı yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, robamı 11 cm yüksekliğe gelene kadar ördüm. Şimdi arka bedenimizi 2 sıra normal sık iğne olarak öreceğiz. Daha sonra kol birleştirmelerimizi yapacağız. Normalde ipim bu tarafta, örgümün ön yüzünden devam edeceğim için arka bedenimi örerken de ipimi örgümün ön yüzünden takacağım. Burada ayracımın takılı olduğu gözeneğin içerisine tığımla giriyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum arkadaşlar. Arka kanadından girmiyorum. İkisine birlikte giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra arka kanatlarından batarak sık iğnelerle diğer ayracımın bulunduğu yere kadar devam ediyorum. Her gözeneğin içerisine bir tane sık iğne gelecek şekilde sık iğnelerle devam ediyorum. İpimizi de arkadan yürütelim. Arkadaşlar diğer ayracımın bulunduğu yere kadar sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Arka bedenimi ayracımın bulunduğu yere kadar sık iğnelerle tamamladım. Ayracımı çıkarıyorum. Ve bu şekilde ikisine birlikte önden girerek bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve her bir gözeneğin içerisine bir kez batarak sıra sonuna kadar sık iğnelerle devam edeceğim. Arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerle arka bedenime başladığım noktaya kadar örüp geliyorum. Arka bedenime başladığım noktaya kadar sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi mevcut ipimle örgüme devam edeceğim. Artık eksiltme ve artırma işlemi yapmayacağız. Bir tane zincir çekmiştim. Dönüyorum. Her bir gözeneğin içine batıyorum arkadaşlar artık. Ayracımı çıkarıyorum. Ayracımın takılı olduğu gözeneğin içerisine de yine arka kanadından girerek bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Kol bedenimi bu şekilde katlıyorum. Ve arka bedenimin ilk sık iğne gözeneğinin içerisine girerek bir tane sık iğne yapıyorum.
Ve devam ediyorum. Arkadan ipimi de yürüteceğim arkadaşlar. Yine her gözeneğin içerisine bir tane gelecek şekilde sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde sadece sık iğnelerle arka bedenimin sonuna kadar örüp geleyim. Daha sonra diğer kolumuzu yine birlikte birleştirelim. Arka bedenimi sıra sonuna kadar sık iğnelerle ördüm. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum. Diğer kol bedenimi katlıyorum bu şekilde. Ve ayrıcımın takılı olduğu gözeneğin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar sık iğnelerle devam ediyorum. Artık artırma ya da eksiltme işlemi yapmıyoruz. Her gözeneğin içerisine bir kez batarak sık iğnelerle devam edeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Her gözeneğin içerisine arkadaşlar bir tane sık iğne yapacağım. Ne eksik ne de fazla olmasın. Arada biliyorsunuz 2 tane zincirimiz vardı. Onların da arkasındaki gözenekten girerek sık iğnelerimizi yapacağız. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar diğer kol altındaki 2 tane zincirimin bulunduğu yere kadar sık iğnelerle ördüm. Burada da yine zincirlerimin arka kanadından girerek sık iğnelerimi yapacağım. Evet arkadaşlar, kol altı birleştirmelerimizi de yaptık. Artık örgümüze bu şekilde sadece sık iğnelerle devam edeceğiz. Herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmayacağız. Dediğim gibi her bir sık iğne gözeneğinin içerisine bir tane sık iğne gelecek şekilde örgümüze devam edeceğiz. Ben tulumumu 2 renk hazırlayacağım için belli bir uzunluğa gelene kadar pembe, daha sonra diğer rengimle devam edeceğim. Eğer tek renk örecek arkadaşlar varsa arka ortadan ölçtüklerinde 33-34 cm uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam etsinler. Ben benim gibi 2 renk örecek arkadaşlar için renk geçişlerini de yine göstereceğim. Şimdi o bölüme kadar örüp geleyim. Daha sonra yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 19 cm uzunluğa gelene kadar pembe ipimle devam ettim. Şimdi rengimi değiştireceğim. Sıra sonunda ikinci ilmeğimi sık iğne olarak örmedim. Normal tığımla girdim. Ve diğer rengimle içerisinden geçiyorum. Bir tane zincirle yukarı çıkıyorum, dönüyorum. Ve yine diğer taraflarda yaptığım gibi sadece sık iğnelerle devam edeceğim. İpinizi yürütmeyi unutmayın. Normal şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sadece ipimizin rengini değiştirmiş olduk. Bir alt sıradaki sık iğnelerimizin arka kanadına girerek yine üstlerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ip rengimizi değiştirdik. Kol altından sonra yaptığımız gibi örgümüze yine sadece sık iğnelerle devam edeceğiz. Dediğim gibi arka ortadan ölçtüğümüz zaman 33-34 cm aralığında bir ölçüye gelene kadar devam edelim. Daha sonra birlikte ön bedenimizi yapalım.
Yakadan itibaren 33 santimetre olana kadar arka bedenimi ördüm. Şimdi ön bedenimizle devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, buradaki sık iğne sayım 74. Bunun ortasındaki 8 tane sık iğnemin kenarlarına birer tane ayraç taktım. Şimdi bu parçamı kaldırıyorum. Ön parçamızla devam edeceğiz. Ön bedenim için 20 tane zincir çektim. Şimdi bu zincir gözeneklerimin içerisine 18 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Şimdi bir tane zincirle dönüyorum. Her sırada ikişer tane artışımızın olması gerekiyor. Bu artışlarımızı sıra başında ve sıra sonunda yapacağız. Hemen ilk gözeneğimin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Arka kanadından girerek ve daha sonra her birine bir kez batarak sık iğnelerle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Başlangıç sıramızda 18 tane sık iğne yapmıştık. Bu sıramızda 2 artış yapacağımız için 20 tane sık iğnemiz olacak. Dediğim gibi her sırada ikişer tane artması gerekiyor. İlk iliğimiz açana kadar bu şekilde birlikte birkaç sıra yapalım. Daha sonra bu şekilde devam edeceğiz. Son sık iğne gözeneğimizin içerisine 2 tane sık iğne yapacağız. 1 ve 2. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi burada ilk iliğimi açacağım. Yine aynı gözeneğin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine arka kanadından girerek bir tane sık iğne daha yapıyorum. 3 tane sık iğnem oldu. Şimdi arkadaşlar, ilik açacağız ama iliğinizi düğmenizin büyüklüğüne göre açın. Şimdi ben büyük bir düğme kullanacağım için 2 tane zincir çekeceğim ve 2 tane sık iğne atlayacağım. Üçüncüye batarak sık iğnemi yapacağım. Eğer daha küçük düğme kullanacaksanız bir tane zincir çekip buradaki bir tane sık iğne gözeneğini atlayıp ikinciye batarak iliğinizi bu şekilde açabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben büyük düğme kullanacağım için benim için yeterli olmayacak. O yüzden 2 tane zincir çekiyorum. Alttan 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüye batarak sık iğnemi yapıyorum. Ve devam ediyorum. Her bir sık iğne gözeneğimin arkasındaki kanadına girerek sık iğnelerimi yapıyorum. Sıra sonunda 2 tane sık iğnem kalınca bir tane ilik de o tarafta açacağım. Sıra sonunda 4 tane sık iğne gözeneğim kalana kadar ördüm. Şimdi burada da yine iliğimi açacağım. 2 tane zincir çekiyorum.
2 tane sık iğne gözeneği atlayıp üçüncüye girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Son gözeneğimin içerisine de artışımla birlikte 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincirle dönüyorum. Ve ilk sık iğne gözeneğimin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve yine her bir gözeneğin içerisine bir kere batarak sık iğnelerle devam edeceğim. Zincir çektiğim gözeneklerime de yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Her sıramızda sıra başında ve sıra sonunda artışlarımızı yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sıra sonundaki gözeneğimin içerisine bir tane artış sık iğnemi yapıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde sadece sık iğnelerle örgümüze devam edeceğiz. Sıra başında ve sıra sonunda artışlarımızı yapmayı unutmayalım. 9 sıra arayla da iliklerimizi açalım. Artışlarımızı neye göre yapacağız onu da söyleyeyim. Arka bedenimde 74 tane sık iğnemin olduğunu söylemiştim. Sizin kaç tane varsa bunun 12 eksiği olana kadar ön bedeninizdeki artışları devam ettireceksiniz. Daha sonra burada yaptığımız gibi kol altından sonra düz bir şekilde inmiştik biliyorsunuz. Artışlarınız bittikten sonra da burayla aynı ölçüye gelene kadar düz bir şekilde sık iğne ile ineceksiniz. Daha sonra tam orta noktasına bu şekilde 8 tane sık iğne sayıp kenarlarına birer ayraç takacaksınız. Şimdi ben o bölüme kadar yapıp geleyim arkadaşlar. Daha sonra birleştirme işlemimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar 62 tane sık iğnem olana kadar artışlarıma devam ettim. Daha sonra artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan arka bedenimde yaptığım gibi kol altından sonraki sıralarımı sık iğne olarak ördüm. Toplamda 5 tane burada 5 tane diğer tarafta olmak üzere 10 tane ilik açtım. Şimdi kenarlarımızı sık iğne ile döneceğiz ve daha sonra ağ birleştirmemizi yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Ve her gözeneğin içerisine bir kez batarak normal bir şekilde sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yani arka kanadından girmiyorum. Normal bir şekilde her gözeneğin içerisine girerek sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerle diğer uca kadar gelelim. Daha sonra ağ birleştirmemizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar sık iğnelerle ön bedenimin tamamını döndüm ve düğmelerimi diktim. Şimdi ağ kısmımızla devam edeceğiz. Ön bedenim ve arka bedenimin tam ortasındaki 8 tane sık iğnemi birleştireceğim. Fakat öncesinde birkaç sıra sık iğne öreceğim. Arka kanatlarından girerek ayrıcımın bulunduğu yere kadar sık iğne yapacağım.
Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Burada da yine her gözeneğimin içerisine bir tane gelecek şekilde 8 tane sık iğne yapacağım. Tekrar bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir zincirle dönüyorum. Bir zincirle tekrar dönüyorum ve son sık iğne sıramı yapacağım. Son sık iğne sıramı da yaptım, dönüyorum. Şimdi birleştirme işlemimizi yapacağız. Ayracımı çıkarıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Arka kanadından giriyorum. Arka tarafa iki kanadından birlikte girerek kesiyorum. Bir tane zincirle sabitledim. İpimi kesiyorum. A birleştirmemizi yaptık. Şimdi bacak bedenimizle devam edeceğiz. Önce bir bacağımızı, daha sonra diğerini yapacağız. Şimdi buranın tam ortasından ipimi takıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve sık iğnelerle devam ediyorum. Üç tane sık iğnemi yaptım normal bir şekilde. Şimdi artık bacak bedenime geçtiğim için arka kanadından girerek sık iğnelerimi yapıyorum. İplerimi de arkadan yürütüyorum. Şimdi yan birleştirmemizi yapacağız. İlik ve düğme kısmını bu şekilde üst üste getiriyorum. Düğmeli kısmıma arka kanadından giriyorum. İlikli kısmımın da iki kanadından birden girerek bir tane sık iğne yapıyorum.
Ve bu şekilde devam ediyorum. Sonuncusunu da yaptık. Artık sık iğnelerle devam ediyoruz. Burada yaptığımız işlemlerin aynısını diğer bacağımızda da uygulayacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sık iğnelerle geldim. Şimdi şu taraftan başlamıştım biliyorsunuz, orta kısmından A bölümünün. Bu tarafta da yine normal sık iğne yapıyorum. İlk sıramızda sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sıramızda yine arka kanatlarından girerek yapacağız sık iğnelerimizi. İlk yaptığımla bu şekilde girerek birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Ve arka kanatlarından girerek sık iğnelerle devam ediyorum. Arkadaşlar bakın, birleştirme yaptığım yerlere bu sıramda ve bundan sonraki sıralarımda artık arka kanatlarından girerek sık iğnelerimi yapacağım. Arkadaşlar başlangıç noktama yine geldim. Batıyorum ve CC tekniğiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Ve bu şekilde sadece sık iğnelerle devam ediyorum. Her sıra sonuna geldiğim zaman CC tekniğiyle kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu şekilde A kısmından itibaren 13 cm uzunluğa gelene kadar bacak bedenimizi örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bacak bedenimi tamamladım. Şimdi lastik örgümüze geçeceğiz. Tığımı da aynı zamanda değiştireceğim. 1-1,5 numara küçük tığ ile devam edeceğim. Bu sıramızda kesme işlemi yapacağız. Yine arka kanadından girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine giriyorum. Bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Bir yanındakinden de aynı şekilde ilmeğimi alıyorum. Ve 3 ilmeğimi tek seferde çekiyorum. Bir tane arka kanadından girerek sık iğne yapıyorum. İkinci ve üçüncüyü bu şekilde alıp tek seferde çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İkinciyi ve üçüncüyü bu şekilde alıp tek seferde çekiyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Bir tane sık iğne yapıyoruz.
İkinciyi ve üçüncüyü bu şekilde alıp tek seferde çekiyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayarak ördüm. Şimdi dikey bir lastik çalışması yapacağız. Yine tulumumuzun üzerinde kullandığımız modelin aynısını uygulayacağız. 10 tane zincir çekiyorum. Şimdi her bir zincir gözeneğinin içerisine bir tane sık iğne yapacağım. 10 tane zincir çektiğim için 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi buradaki ilk gözeneğin içerisine bu şekilde giriyorum ve bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde yanındaki gözeneğe de giriyorum. Bir çakma sık iğne daha yapıyorum ve dönüyorum. Yaptığım 2 tane çakma sık iğneme değil de bu tarafta 10 tane biliyorsunuz sık iğne yapmıştık. En alttaki gözeneğinden yine arka kanadından girerek yukarı doğru 10 tane sık iğne yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum yine. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. Arka kanatlarından girerek 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrar 2 tane gözeneğe girip çakma sık iğne yapacağım. İlkini yaptım. Yanındaki gözeneğe bir tane daha yapıyorum. Ve tekrar dönüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Çakma sık iğne yaptıklarıma değil, bir üstündeki sık iğneden devam ediyorum. Yukarı doğru 10 tane arka kanadından girerek sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar arka kanatlarından girerek aşağı doğru 10 tane sık iğne yapacağım. Şimdi ilk gözeneğime giriyorum. Bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Yanındaki gözeneğe giriyorum.
Bir çakma sık iğne de buraya yapıyorum. Dönüyorum. En alttaki 10. sık iğnemin arka kanadından girerek yukarı doğru 10 tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi hep aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane zincirle dönüyorum. Şimdi aynı şekilde alta iniyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar lastiğimi ördüm. Şimdi dikiş işlemi yapacağım. Bu şekilde katlıyorum arka yüzünü. Karşılıklı girerek dikeceğim. Önce buradan bir sabitleyelim. Bakın arkadaşlar, burada karşılıklı gözenekler var. Buralardan girerek dikiyorum. Birkaç kere de ipimizi sabitledikten sonra kesebiliriz. Şimdi kol bedenimizle devam edeceğiz. İpimi örgümün iç kısmından takacağım. Kol bedenimizin arasında 2 tane zincirimiz vardı biliyorsunuz. Bunun tam ortasından gireceğim. Bakın, örgümün iç kısmından, yani arka yüzünden takıyorum ipime. Bir tane zincir çekiyorum. Her gözeneğe sık iğne yaparak devam ediyorum. Kol bedenimize geçtiğimizde de yine arkasındaki kanatlardan girerek sık iğnelerimizi yapacağız. Bacak bedenimizde olduğu gibi dönerek öreceğiz. Sadece kesme işlemi yapacağız. Onu göstereceğim arkadaşlar sıra sonunda. Şimdi ben bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geleyim. Buradaki kesme işlemini de yine birlikte yapalım. Sıra sonunda 2 tane sık iğne gözeneğim kalana kadar ördüm. Şimdi burada kesme işlemi yapacağım ve 3-4 sırada bir kol bedenimde 50 tane sık iğnem kalana kadar burada yaptığım işlemin aynısını tekrarlayacağım. İlk ilmeğimi arka kanadından giriyorum. İkinci yediğini aynı şekilde giriyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve CC tekniğiyle ilmeklerimi kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine sıra sonuna kadar arka kanatlarından girerek sık iğnelerle devam edeceğim. Sıra sonuna geldiğim zaman yine aynı işlemi yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, 50 tane sık iğnemiz kalana kadar aynı işlemi tekrarlayacağız.
Daha sonra sadece sık iğnelerle örgümüze devam edeceğiz. Bu şekilde yapalım 13 santimetre uzunluğa gelene kadar. Daha sonra bacak bedenimizde yaptığımız gibi lastik çalışmamızı yapalım ve daha sonra kapşon bölümümüzde devam edelim. Evet arkadaşlar, artık sona yaklaştık. Şimdi kapüşon bölümümüzle devam edeceğiz. İpimizi örgümüzün arka yüzünden takacağız. Model bütünlüğümüzü korumak için düğmemi diktiğim yerin hemen arka köşesinden giriş yapacağım. Ve bir tane zincir çekeceğim. Ve yine arka kanatlarından girerek sıra sonuna kadar her bir gözeneğin içerisine bir tane gelecek şekilde sık iğne yapacağım. Örgümün ön yüzüne geçtiğimde de orada artışlarımı yapacağım. Bu sıramızda farklı bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Sadece arka kanatlarından girerek sık iğne yapacağız. Şimdi ben sıra sonuna kadar yapıp geleyim. Daha sonra artışlarımızı birlikte yapalım. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi ördüm. Bir zincirle örgümün ön yüzüne döndüm. Şimdi burada artışlarımı yapacağım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Üçüncü gözeneğime iki tane aynı gözeneğin içerisine sık iğne yapıyorum. Yani iki tek bir çift olarak devam ediyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine de yine aynı şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bir yandaki gözeneğin içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. Aynı gözeneğin içine. Ve bu şekilde devam ediyorum. Sık iğnelerimizi hep arka kanatlarına batarak yapıyoruz arkadaşlar. İki tane sık iğnemi yaptım. Yandaki gözeneğin içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar iki tek bir çift olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar iki tek bir çift olarak ördüm. Şimdi son artış sıramızı yapacağız. Örgümüzün arka yüzünde yine sık iğnelerle devam edeceğiz. Bu defa 3 tane sık iğne yapacağız. Dördüncü gözeneğimize bir tane artış yapacağız. Üç tane sık iğnemi ördüm. Dördüncü gözeneğimin içerisine iki kere batarak bir tane artış yapmış oluyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Üç tane sık iğnemi ördüm. Dördüncü gözeneğimin içerisine çift batıyorum. Bu sıramızda bu şekilde yapacağız. Üç tane tek örüyorum yan yana. Yani her gözeneğe bir tane batarak. Dördüncü gözeneğimin içerisine aynı gözeneğin içerisine çift batıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu sıramızda 3 tek bir çift olarak devam ettireceğiz. Bundan sonraki sıralarımızda artış yapmayacağız. Her sık iğne gözeneğin içerisine bir kere batarak
20 santimetre uzunluğa gelene kadar kapüşonumuzu örelim. Daha sonra birleştirme işlemimizi yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, kapüşonumu 20 santimetre yüksekliğe gelene kadar ördüm. Şimdi kapatma işlemini yapacağım. Bu şekilde ikiye katlıyorum. Örgümün ön yüzü iç tarafta. Ters yüzünden bu işlemi yapacağım. Buradan tığımla girdim. Bu taraftaki ilmeğimi karşı tarafa alıyorum. Kendimden taraftaki ilmeğe giriyorum. Karşıda da arka taraftaki ilmeğe giriyorum. Ve bu şekilde kaydırma tekniğiyle ilmeklerimi kapatacağım. Bir tanesini içeriden, diğerine dışarıdan giriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna kadar birleştirme işlemimi yapıp tulumumun son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, tulumumuz son haliyle hazır. Ölçülü bir şekilde ilerlediğimiz için bu güzelliği bozarak tekrar ölçü vermek istemedim. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.